Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, muhteşem bir börekle geldim size. Böreğimin yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Evet, bu enfes böreğin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Hamurumu yoğurmak için öncelikle tabağıma 2 bardak suyumu alıyorum. 1 çorba kaşığı da sirke katıyorum. Bu arada onu da belirteyim. Bu sirke benim kendi evde yaptığım sirkedir. Elma sirkesi kattım. 1 tatlı kaşığı da tuzumu dahil ettim. Artık unumu dahil etmeye başlıyorum. Evet, artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamadan sonra yine her zaman dediğim gibi kontrollü gideceğiz. Evet. Eli yapışmıyor. Şöyle yaptığımda yapışıyor gibi olsa da ele hiçbir şey yapışmıyor. Şöyle yumuşak, kulak memesi yumuşaklığında diyebileceğimiz bir hamur. Şimdi üzerini kapatıp 20 dakika dinlendiriyoruz. Bu arada 5 bardak un kullandım, onu da belirtmiş olayım. Evet, hamurum 20 dakika bekledi. Çok güzel oldu hamurum. Bekletmek gerçekten hamuru ayrıca güzelleştiriyor. Bu ne kadar güzel yön buluyor. Tezgahıma bir miktar un serptim. Hamurumu üzerine aldım. Hafif elimi una batırıp şöyle üzerine sürüyorum. Bezeler ayıracağım. Evet. Her tarafını unladım. Şöyle biraz yuvarlıyorum. Evet, hemen bezeleri bölmeye başlıyorum. Köşeleri de keselim. Bezelerimi oluşturup kenara alıyorum. Evet, 24 tane beze yaptım. Şimdi bir parça un, yani bir miktar un serptim. Yere alıyorum bezelerimi. Üzerini örteceğim. 20 dakikada böyle dinlendireceğim. Evet, üzerini kapattım. 20 dakika böyle bekleyeceğim. Evet, şimdi bezelerimizi açıyoruz. Hafif unlayarak açıyoruz. Açıp kenara alıyoruz. Evet, ilk 12 taneyi açtık. 24 tane bezemiz vardı. Sıvı yağ ve eritilmiş tereyağı karışımından tabağıma sürüyorum. İlk açtığım bezelerimi görüyorsunuz, açtığım bu hamurlarımı şimdi tabağıma alıp hiç boşluk kalmayacak şekilde yağlıyorum. Ve 12.'yi de
tabağıma aldım. Şimdi üzerini kapatacağım. Kenara alacağım. Diğer 12 taneyi de açıp yağladıktan sonra işleme devam edeceğiz. Bu da diğer 12 taneyi de açtım, yağladım. Aynı şekilde 2 tane 12 oldu. Dolayısıyla şimdi 20 dakika dinlendiriyoruz. Evet, 20 dakika bekleyelim, sonra açmaya başlayacağız. Evet, hamurumuz yağda beklerken biz iç malzemesini hazırlıyoruz. 750 gram pırasan var, doğradım. İçerisine de yarım çay bardağı zeytinyağı dahil ettim. Bir miktar kavuruyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Malzemenize soğan da dahil edebilirsiniz. Evet, bir çorba kaşığı da salçamı dahil ettim. Evet, tuzumuzu da dahil ettik. Ben bir tatlı kaşığı tuz dahil ettim. Bu arada tuz ve karabiber de tercihinize bağlı olarak konulabilir, azaltılabilir, çoğaltılabilir. Evet, artık kafi derecede pişti. Hemen ateşten alıyoruz. Evet, 20 dakika dinlenen hamurumu toplu olarak tezgahıma aldım. El yordamıyla açıyorum. El yordamıyla büyütüyorum. Evet, tepsimi güzelce yağlıyorum. Tepsimin tabanına 12 taneyi birlikte açıp yerleştirdim. Malzememin içerisine 100 gram da peynir koydum. Şimdi malzememi yayacağım. Tüm malzememi olduğu gibi yaydım. Evet, şimdi diğer yarısını el yordamıyla genişletiyorum. Tepsimin boyutunda büyüttüm. Hemen şöyle tepsime koyuyorum. Düzenleyerek dengeliyorum. İşlem bitti. Şimdi kesmeye başladık. Gördüğünüz şekilde kesebilirsiniz. Evet, kalan yağından
şöyle üzerine güzelce sürüyorum. Bu arada fırınımı 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğim. Evet, her yerine yağladık. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet, enfes pişti. Görüyorsunuz. Sesi duydunuz. Pul pul kalkıyor, böyle tek tek kaldırabiliyoruz şunları. Gördüğünüz gibi kat kat ayrılıyor. Hakikaten enfes oldu. Lezzeti de muhteşem. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı, afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.